Bazı komutlar vardır. Bunları ayda yılda bir kullanırız. Bunlardan bir tanesi de komplement yani invert komutudur. Şimdi bu komutu normalde bir proje üzerinde anlatmam lazım ama o proje üzerinde anlatırken de hani denk gelecek de anlatacağım, aklımda kalacak da falan. Bir tane örnek uyduralım. Hani çok zenginim ya ve benim bir örneğin yol aydınlatmam var. Çok zengin biriyim, yol aydınlatmasında çiftli direkler kullanıyorum. Yani çift ne diyeyim armatürlü direkler kullanıyorum. Her direkte 2 tane armatür var ve zengin olduğum için her bir buradaki armatürü bir tane piyasa çıkışına ne yapmışım? Bağlamışım. Şöyle yapıyoruz burada. Örneğin hava karardığında, hava 8'de kararıyor diyelim. Hava 8'de karardığında tüm buradaki lambaları yakıyorum. Ama mesela saat 2'den sonra sabah örneğin 5'e kadar çok fazla araç geçişi olmuyor. Çok fazla araç geçişi olmadığı için de diyorum ki lambaların zenginim ama tasarrufu da düşünüyorum. Lambaları yarısı yansın. Çok araç geçişi olmayan saatlerde. Tamam lambaların yarısı yansın diyorum ama hani bu lambalarda işte her direkte bir lamba yansın. Bu lambalarda karşılıklı olarak aynı direkteki diğer lambayla yer değiştirerek yansın ki örneğin 2 saatte 1 saatte bir hem bu lambalar eşit yaşlansın. Lambaları değiştirmeye başladığım zaman hepsini birden değiştireyim. Hem de işte ısınma, lamba çok fazla ısınmasın, soğumaya fırsat olsun diye. Mantığı umarım anlamışsınızdır. Şimdi böyle bir yapıda gelelim TIA portalıma. Böyle bir yapıda örneğin bunu piyasa içerisindeki gerçek zaman saatinden alacağım, zamanları ayarlayacağım ya da dışarıdan bir input alacağım falan falan falan. Bunu önce dışarıdan bir input üzerinden gösterelim. Dediğim gibi bunu bir zaman saat üzerinden falan da aldırabilirsiniz. İşte saat şu olduğunda bu olduğunda ama bizim işimiz o değil. Sadece invert komutunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bunu input 0.0 üzerinden alalım. B'sini kullanayım bunun. Merker 50.0 ya da memory bit 50.0 ve tüm lambaları örneğin input 0.0 geldiğinde yakayım. Bu daha önceki AND OR komutlarını anlattığım videodaki kullandığım data tablo. Şurada şu kısım benim Q byte 0'ım olsun ve hepsini yakabilmem için benim Q byte 0'a 255 sayısını atamam lazım. O zaman geliyorum buraya mov komutuyla. Atama komutlarım neredeydi benim? Hadi be. Farenin pilim bitiyor ne oluyorsa. Niye yapıyorsun bunu bana? Heh. 255 sayısını Q byte 0'a atıyorum. Tamam. Daha sonra diyorum ki işte hava karardı, hepsi yandı ama vakit ilerledi. Daha sonra bunları dönüşümlü olarak yakacağım. Yine bir P kullanalım. Bu sefer input 0.1 olsun. Ker 50.1 olsun tempi. Bu sefer bunların yarısını yakacağım diyorum. Tamam. Yarısını yakmak için bu sefer mov blokla ne atamam lazım? Hemen gelelim. Örneğin sönsün, 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 sönsün ve yansın. Ne sayısını atacağım bu sefer? 170 sayısını atacağım. 170 sayısını nereye atacağım? Q byte 0'a. Ctrl C, Ctrl V. Ondan sonra diyorum ki işte araya zaman saatim girsin. Bu da ne olsun? Input 02. Bu sefer mov blokla atamayayım. Hani komutu anlatacağım ya size. Komutu anlatırken invert komutuyla yapalım bu işlemi. Ctrl C, Q byte 0'ı alayım. Yine Q byte 0'a atayım. Şimdi invert komutu ne yapacak? Invert komutu şu. Girişindeki hafıza alanının. Burada bir byte olabilir. Neler varmış? Gelelim. Word, double word, işte integer, double integer buna benzer hafıza alanındaki sayısal değerin bool, binary değerlerinin tersini alarak out'a atar. Bunu bir başka hafıza alanına da atayabilirsiniz. Aynı hafıza alanına ne yapabilirsiniz? Atayabilirsiniz. Şunların ikisinin örneğin bir zamanlama olduğunu düşünün. Devreye girecek. 2 saat sonra bu devreye girecek. İşte buradakinin tam tersini yapacak. Bu 170 sayısını atamıştı. Yani alalım o Excel tablosunu. Şu şekilde yakmıştı. Invert'te bu ne olacak? Bu 0, 1 olacak. Bu 1, 0 olacak. 1 olacak, 0 olacak, 1 olacak, 0 olacak ve 1 olacak. Bunu görebilmek için de hemen watch table'ıma geleyim. Input'larımı yazayım. Ondan sonra neyi görmem lazım? Q byte 0'ı. Hex değil, binary karşılığı olsun. Bunu bir PLC'mize gönderelim. MainOB'de çok fazla işim yok. Bunları watch table'dan izleyeceğim zaten. Buradan da online alalım. Q byte 0'ın içerisi 0. Input 0 0'da hepsini ne yapıyorduk? Yakıyorduk.
Input 00 ile gördüğünüz gibi hepsini yaktık. Input 01 ile yarısını yakıyorduk. Bakın yarısını yaktık. Tabloya girdiğim yani Excel dosyasına girdiğim şekliyle. Daha sonra invert komutuyla bunun tersini alacaktık. Bakın input 0.2'ye bastığımda şuradaki birler 0, sıfırlar 1 olacak. Gördüğünüz gibi değişti. Yine 170 sayısını atıyorum. Invert komutunu uyguladığımda sıfırlar 1, birler 0 oluyor. Videonun başında dediğim gibi bazı komutlar vardır. Çok sık kullanmazsınız. İşte bazen projelerde falan işinizi görür denk geldiğinde. Invert komutu yani komplement alma komutu da bunlardan bir tanesi. En basit örneği bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.